Gözlerini kapat ve bir anlığına hayal et. Modern dünyanın tüm o yapay ışıklarını, sokak lambalarını, neon tabelalarını, telefon ekranlarını falan hepsini kapatıyoruz. Sadece zifiri karanlık kalıyor. Aynen öyle. Hiçbir şey yok. Zifiri karanlık ve sessiz bir dünyadasın. Kafanı yukarı kaldırıyorsun ve gökyüzüne bakıyorsun. Orada o milyarlarca parlayan nokta var ya, Bugün bizim için sadece romantik bir manzara olan o noktalar. kesinlikle. Çoğumuz için o karanlık boşluğa bakmak şey gibi yani, romantik bir an ya da belki bir meteor yağmurunu izlemekten ibaret falan. Ancak o parlayan noktalar insanlık tarihi için basit birer ışık hüzmesi değildi. Devasa bir saatin dişlileriydi aslında onlar. Zamanı, inancı, siyaseti ve hatta kendi biyolojimizi bile şekillendiren bir saat. Bugün masamızda antropolojik araştırma raporları, eski Sümer ve Babil tabletlerinin çevirileri, bir de astrolojik zaman ölçümünün kökenlerini inceleyen bayağı detaylı akademik makaleler var. Çok zengin bir kaynak havuzumuz var yani bugün. Aynen. Ve bu kaynaklar ışığında insanlığın gökyüzüyle kurduğu ilk temasın izini süreceğimiz çok kapsamlı bir derinlemesini incelemeye başlıyoruz. Taş devrinin karanlık mağaralarından çıkıp Babil'in göğe yükselen devasa kulelerine uzanan o müthiş düşünsel evrimi konuşacağız. Bu evrim sadece astronomik bir merakın hikayesi değil aslında. İnsan zihninin kendi sınırlarını aşma çabasının hikayesi. Başımızı kaldırıp o gece gökyüzünü izlemeye başlamamız, hani dış dünyayı anlamlandırmaktan ziyade insanın kendi iç dünyasıyla, biyolojisiyle ve ruhuyla kurduğu ilk diyalogtu diyebiliriz. Orası çok ilginç gerçekten. Tabii gecenin o zifiri karanlığında yıldızların o sessiz düzenine bakarken atalarımız yeryüzündeki kaosu ve ölümü bir çerçeveye oturtmaya çalışıyordu. Gökyüzü bir nevi insanın kendi korkularını yansıttığı devasa bir ayna gibi işlev görüyordu. Ama o aynaya ilk bakış anımız sandığımızdan çok daha eskiye dayanıyor, değil mi? Kesinlikle çok çok eskiye. Hani bizim zihnimizde genellikle gökyüzünü inceleyen insan dendiğinde böyle antik Yunan filozofları falan canlanır ya da teleskopuyla Galileo falan gelir akla. Klasik bir tarih yanılgısı o. Halbuki elimizdeki veriler bizi günümüzden tam 60 bin yıl öncesine götürüyor. Irak'taki Şanidar mağarasına. Hayal etmeni istiyorum. 60 bin yıl önce insanlık henüz hayatta kalma mücadelesinin en vahşi aşamasında. Her günün tek bir amacı var o dönemde. Yeterli kalori bulmak. Ve bir yırtıcıya yem olmamak. Bütün enerjini sadece şimdi hayatta kalmak için harcıyorsun yani. Ancak bu mağarada antropologları şaşkına çeviren çok acayip bir şey bulunuyor. Çiçekli mezarlar. Aynen öyle. Ölülerin gömüldüğü mezarların içinde kasıtlı olarak oraya yerleştirilmiş binlerce çiçek poleni keşfediliyor. Civan perçemi, peygamber çiçeği, hatmi falan. Peki, hadi bunu biraz açalım, araya gireyim burada ben. Tabii buyur. Sadece karnını doyurmak için çalışan bir biyolojik makinaysam ben, neden enerjimi hiçbir besin değeri veya pratik faydası olmayan çiçekleri toplayıp ölü bir bedenin yanına koymak için harcayayım? Çok mantıklı bir soru. Bu şey gibi yani, sadece karnını doyurmak için çalışan bir makinenin aniden şiir yazmaya başlaması gibi bir şey değil mi? Peki bu bizi gökyüzüne nasıl bağlıyor? Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Çiçek ve ölümün aynı karede buluşması çok kritik bir bilişsel eşiğin aşıldığını kanıtlıyor bize. Soyut düşünceye geçiş noktası mı? Ta kendisi. İnsanın zaman kavramını salt anlık bir deneyim olmaktan çıkarıp soyut bir düzleme taşıdığı andır bu. Şanidar mağarasındaki o ritüeli gerçekleştiren zihin artık sadece o an hissettiği açlık veya soğukla meşgul değildi. Dünü biliyor ve yarını planlıyor yani. Evet, dün yaşananları bir bilgi olarak depoluyor ve yarın olacakları kurgulayabiliyordu. Ölüm bitiş gibi görünse de doğanın kendini yenilediğini fark etmişlerdi. Bahar geldiğinde o topraktan yeniden çiçekler çıkıyor sonuçta. Aynen öyle. Beden toprağa karışıyor ama yerine o çiçekler fışkırıyor. Bu döngüsel farkındalık muazzam bir zihinsel sıçramadır. Yakın çevresindeki bu küçük döngüleri algılamaya başlayan insan zihni ister istemez daha büyük, daha kusursuz bir döngü arayışına girdi. Ve o noktada da gözlerini yukarı çevirdiler. Gökyüzüne. Evet, gözler yeryüzünden yıldızlara ve en önemlisi ayın döngülerine çevrildi. Yani o mutlak son olan ölüme çare ararken o sonsuz ve düzenli dönüşümü fark ettiler yukarıda. Gökyüzünün
Bir nevi kozmik bir vaat olduğunu gördüler. Doğru. Üstelik bu sadece felsefi bir boyutta kalmadı. Bu devasa döngüleri yeryüzündeki fiziksel hayatlarına ve kendi bedenlerine nasıl entegre edebileceklerini çözmeye başladılar zamanla. Bak kaynaklardaki Fransa buluntuları da tam bu döneme denk geliyor değil mi? Kesinlikle. Bu uyanıştan on binlerce yıl sonrasına ait bulgular var elimizde. Zaman ölçümünün ilk somut astronomik izleri bunlar. Fransa'da mesela 35 bin yıllık kemik kalıntıları bulunuyor. Üzerinde o mikroskobik çentiklerin olduğu kemikler. Evet. Yapılan incelemelerde o çentiklerin aynı anda tek bir aletle açılmadığı tespit ediliyor. Farklı zamanlarda, farklı aletlerle ayın evreleri gün gün o kemiğe kazınmış. Zamanı artık ölçülebilir bir veri olarak kaydediyorlar resmen. Ya o kemik parçası bile heyecan verici ama asıl benim zihnimi uçuran detay şu, Lausel Venüsü. Yine Fransa'nın güneyinde bulunan 17 bin yıllık o heykelcik. O çok ikonik bir buluntudur. Sen düşünsene, 17 bin yıl önce bir sanatçı taşı yontuyor, ortaya dolgun hatlara sahip bir kadın figürü çıkıyor. Bu kadın sağ elinde hilal şeklinde bir bizon boynuzu tutuyor ve boynuzun üzerinde tamı tamına 14 adet derin çentik var. Rastgele atılmış 13 veya 15 çentik değil, tam 14. Aynen. Sol eli de aşağıya kendi rahmine işaret ediyor figürün. Bu sadece bir sanat eseri falan değil, bayağı bildiğin karmaşık bir veri depolama cihazı gibi duruyor. Anlamı, insanlık tarihinin en büyük biyolojik ve astronomik keşiflerinden birini barındırıyor. Ayın evreleriyle ilgili değil mi? Aynen öyle. Ayın yeni aydan dolunaya kadar geçen o büyüyen fazı tam 14 gün sürer. Dolunaydan kaybolana kadar geçen o küçülen fazı da 14 gün sürer. Toplam 28 günlük bir döngü bu. Ve kadının eliyle rahmini işaret etmesi. Tam orası. Kadının ortalama 28 gün süren menstrüel biyolojik döngüsüyle ayın gökyüzündeki o 28 günlük döngüsü arasında kurulan doğrudan bir paralelliği simgeliyor bu. Yok artık. İşte işler tam burada gerçekten ilginçleşiyor. Yani taş devri insanı yukarıdaki gökyüzü ritimleriyle aşağıdaki insan biyolojisinin senkronize olduğunu inanıyordu. Yani bu 17 bin yıllık Lausel Venüsü aslında tarihin ilk biyolojik ve astronomik akıllı saati gibi bir şey mi? Kesinlikle. O dönemin smartwatch'ı diyebiliriz buna. Çok acayip gerçekten. Sen de düşünsene. Bugün telefonlarımıza bakıyoruz, döngü takibi uygulamaları indiriyoruz falan. Tüm bunların konsept olarak kökleri 17 bin yıl önce soğuk bir mağarada ayın ışığına bakıp kendi bedeniyle o ışık arasında matematiksel bir bağ kuran insana dayanıyor. Teknolojimiz tamamen değişti tabii ama takip ettiğimiz veri, o mağara insanının bizon boynuzuna kazıdığı verinin ta kendisi hala. Muazzam bir miras bu. Yalnız şunu da unutmamak lazım, o veriyi takip etmek öyle felsefi bir lüks değil, bildiğim bir hayatta kalma mekanizmasıydı. Zamanı okuyabilmek, hayvanların göç yollarını veya mevsim geçişlerini önceden bilmek demekti. Aç kalmamak için hayati bir bilgi yani. Tabii. Ama insanlığın bu zaman algısı, M.Ö. 6000 civarında gerçekleşen tarım devrimiyle çok radikal bir şekilde değişmek zorunda kaldı. Kaynakların bahsettiği o hayvan ve saban devrimi süreci başlıyor. Evet. Göçebe avcılığı bırakıp toprağa bağlandıkları o devir. Bak, o kısım çok mantıklı. Çünkü göçebe bir avcıyken hani av nereye giderse peşinden gidersin. Anlık tepkiler verirsin. Ama bir çiftçiysen tohumu toprağa gömdüğün an artık pasif bir bekleyişe geçersin. Beklemek zorundasın. Süreç tamamen senin kontrolünden çıkıyor bir anlamda. Aynen. Dona kalmamak için tohumu ne zaman ekeceğini bilmek artık sadece bir avantaj falan değil, bayağı mutlak bir zorunluluk haline geliyor. Toprağa bağlanmak, insanı doğanın o kaprislerine avcı olduğu dönemden çok daha fazla açık hale getirdi. Göçebeyken kuraklıktan kaçabilirsin ama tarlan, evin varsa hiçbir yere gidemezsin. Beklenmedik bir don olayı, bütün köyün yok olması demek. Tam olarak öyle. Doğaya karşı hissedilen bu devasa çaresizlik ve kırılganlık hissi bizim gökyüzüne bakış açımızı kökünden değiştirdi. Gökyüzündeki değişimleri okuyabilenler toplumda elit bir sınıf oluşturmaya başladı. Olay tamamen buna bağlandı. Peki orada bir dur. Şeytanın avukatlığını yapayım biraz. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani adamlar sadece tohum ekecekleri zamanı bilmek için güneşe bakıp geçemezler miydi? Neden karmaşık bir inanç sistemine dönüştü bu durum?
Şey gibi düşünüyorsun, pratik bir takvim yapıp işlerine baksalardı diyorsun. Aynen öyle. Çiftçilik yapmak için neden yıldız tanrılarına falan ihtiyaç duydular? İş nasıl ne zaman buğday ekeceğiz noktasından çıkıp koca bir mitoloji yarattı. Eğer bunu daha büyük bir resme bağlarsak, psikolojideki o kontrol illüzyonu kavramıyla açıklayabiliriz bunu. Doğanın o kaotik ve yıkıcı gücü karşısında insanın o gücü bir şekilde yatıştırabileceğine, hani bir pazarlık yapabileceğine inanmaya ihtiyacı vardı. Sadece takvim yetmiyor yani o korkuyu bastırmaya. Yetmiyor tabii. Gökyüzü düzenli hareketleriyle onlara bir güven veriyordu. Ancak bu düzen doğanın o yeryüzündeki tezahürlerinin devasa bir yansıması, bir tılsımı olarak görülmeye başlandı. Ezoterik dilde pentacle dediğimiz kavrama dönüştü gökyüzü. Devasa bir tılsım olma fikrini biraz açalım. Tılsım derken bu sempatik büyü mantığından mı bahsediyoruz? Hani şu yukarıda olanın aşağıyı etkilediği fikri falan. Ta kendisi, evet. Yukarıdaki o kusursuz düzenin mimarları olan gök cisimleri aynı zamanda aşağıdaki o kaotik iklimin de efendileriydi onlara göre. Gezegenlerin hareketi sadece yağmuru değil, insan yazgısını da belirliyordu. Makina düzgün çalışırken sorun yok ama Düzenliyken sorun yok, evet. Ama o düzenin içindeki her anomali, diyelim Venüs'ün aniden gökyüzünde gerilemeye başlaması, yani retro hareketi. ya da beklenmedik bir kuyruklu yıldız falan. Aynen. Bunlar tanrıların gönderdiği bir uyarı, bir mesaj olarak algılandı. Korkuyu yönetmek için de bu mesajları deşifre edecek birilerine ihtiyaç duydular. Ve sahneye de işte o gökyüzü elitleri çıkıyor. Evet, yağmurun ne zaman yağacağını hesaplayabiliyorsan ve o korkutucu anomalileri tanrıların dili olarak halka tercüme edebiliyorsan, güç artık sende demektir. Güç kaslı avcının elinden alınıp o şifreyi kıran rahibin eline geçiyor o zaman. Kesinlikle. Otoritenin kaynağı yeryüzünden doğrudan gökyüzüne taşınıyor. Tarım toplumlarının hiyerarşisi tam olarak böyle inşa edildi aslında. Bu da bizi doğrudan insanlık tarihinin en büyüleyici kırılma noktalarından birine götürüyor. Mezopotamya'ya uyanıyoruz burada. Milattan önce 3000'lerin Mezopotamyasına, Dicle-Fırat'ın arasına, Sümerler, Keldaniler, Babilliler, onlar sadece gökyüzüne bakmakla yetinmediler. Bulutların ve o çöl tozunun üzerine çıkabilmek için devasa kuleler inşa ettiler, zikkuratları. Uruk, Ur ve Babil şehirlerinde inşa edilen o muazzam yapılar değil mi? İncil'de geçen o meşhur Babil Kulesi efsanesinin fiziksel ilham kaynağı da bu zikkuratlar aslında. Evet, ta kendileri. Binlerce yıl önce o çölün kavurucu sıcağında devasa kuleler yapıyorsun, gecenin zifiri karanlığında en tepeye çıkıp Samanyolu'na bakıyorsun. Antik metinlerde o gökyüzü için ters çevrilmiş kase tasviri var ya, o benim çok hoşuma gidiyor. Çok şiirsel bir tasvir o. Lacivert bir kase ve üstünde dönen yıldızlar. Ve o sessiz, hatasız bale, muazzam. Zikkuratlar o dönemin şartlarına göre inanılmaz bir mühendislik harikası zaten. Ama işlevleri tapınak olmanın çok çok ötesindeydi. Tarihin ilk sistematik gözlem evleriydi onlar. Teleskop yok, mercek yok. Peki nasıl bu kadar hassas hesapladılar o hareketleri? Çölün o dümdüz ufuk çizgisini devasa bir açı ölçer gibi, bir iletki gibi kullandılar. Tepeden, ufuktan doğan bir yıldızın nerede belirdiğini santim santim işaretlediler. Su saatleri kullandılar ve bunu nesiller boyu tabletlere kaydettiler. Bak bunu modern bir analojiyle düşünmeyi çok seviyorum ben. O Mezopotamya gökyüzü, hani yaklaşan felaketleri veya savaşları yayınlayan devasa bir televizyon ekranıysa eğer, ziguratlar da o kozmik yayını çeken devasa antenlerdi çölün ortasındaki. Çok çok doğru. Rahipler de o antenlerin başında bekleyen istihbarat analistleri o zaman. Kesinlikle. Veri madenciliği yapıyor adamlar resmen. Şifreleri kırıyorlar falan. Bilimde sinyal ve gürültü kavramı vardır ya, onu burada çok net görürüz biz. Rahip astronomlar yüzyıllar boyu tuttukları kayıtlarla ayın standart hareketini biliyorlardı zaten. Bu onların gürültüsüydü, yani standart durum. Anladım. Asıl aradıkları şey o sıra dışı sinyaldi o zaman. Aynen. Beklenmedik bir tutulma mesela. Ya da Jüpiter'in belirli bir takım yıldızından geçerken parlaklığının değişmesi. İşte o sinyaller tanrıların niyetlerini ele veriyordu. Güneş tanrısı Şamaş,
ay tanrısı Sin. O tabletlerde çok tatlı bir tasvir vardı. Lapis lazuli sakallı yaşlı adam diyordu ay tanrısı için. Evet, zamanı ve kaderi tayin eden tanrı ve tabii ki İştar, yani gökyüzündeki Venüs. O devasa antenlerin yakaladığı en kritik sinyallerden biriydi o. Venüs sabah yıldızı olarak doğduğunda savaş arabasına bindiğini inanıp savaşa hazırlanıyorlardı değil mi? Evrenin o soğuk mekaniğini insani bir dile çeviriyorlardı aslında. Büyük Sargon dönemine ait tabletlerde de görüyorduk bunu. Bu gözlemler bayağı yapılandırılmış bir omen, yani işaret astrolojisine dönüşüyordu. Başta çok basitti ama işte ayın etrafında hale varsa yağmur yağacak gibi tamamen meteorolojik tahminlerdi. Sonra veri tabanları büyüdükçe gökyüzündeki olaylarla kralların savaşlarını, salgınları çapraz incelemeye başladılar. Aha, yani bayağı veri korelasyonu yapıyorlar. Geçen sefer Jüpiter Akrep Burcu'ndayken kuzeyden saldırmışlardı. Şimdi yine oraya giriyor. Kralı uyaralım, sınırları kapatsın mantığı. Tamamen bu mantık. Bu resmen politik astrolojinin doğuşu ya. İş artık tarladaki buğdayın büyümesinden çıkmış. Devletin kaderi, savaşların sonucu, kralların ömrü falan. Bir kral savaşa çıkmadan önce ordusuna değil, Ziggurat'taki rahiplerin istihbarat raporuna güveniyor. Gökyüzü onay vermezse o ordu bir adım bile atamazdı. Ulusal güvenlik stratejisi tamamen yıldızların elindeydi. Babil tabletlerindeki hesaplamalar o kadar isabetli ki, bugün astrofizikçiler bile antik tutulmaları hesaplarken o kil tabletlerini referans alıyor hala. Gerçekten mi? İnanılmaz bir matematik bu. Hem matematiksel bir kesinlik hem de her şeyi birbirine bağlayan o devasa teolojik felsefe. Ya ne serüvendi ama. Şahinadar mağarasının o soğuk zemininden, hayatta kalma savaşının ortasında ölüsünün yanına o ilk çiçeği bırakan insanın zihnindeki soyut uyanıştan başladık. Oradan ay evrelerini 17 bin yıllık boynuza kazıyan o muazzam akıllı saate tanık olduk. Ağacı toplayıcılıktan tarıma geçerken oluşan çaresizliği gördük. Gökyüzünün devasa bir tılsıma dönüşmesi ve nihayet o çöl kumlarından yükselen kulelerin, imparatorlukların kaderini yazan bir istihbarat ağına nasıl evrildiğini konuştuk. Ancak bu serüven tam burada bitmiyor. Aslında sadece giriş kapısını araladık biz. O kozmik kodların krallara ve oradan tek tek bireylere nasıl nüfuz edeceğini anlamamız lazım. O yüzden Mezopotamya'nın kalbinde devasa bir kırılma yaşandığı o döneme odaklanacağımız bir sonraki durağımız Bölüm 2, Babil Zikkuratları ve işaret astrolojisi olacak. Milattan önce 3000 ile 500 arasında çok sert bir giriş yapacağız orada. İmparatorlukları yöneten bu antik sistemin detaylarına ineceğiz. Ama bu incelemeyi bitirirken sana bir düşünce bırakmak istiyorum. 17 bin yıl önce hiçbir teknolojisi olmayan bir mağara insanı bile kendi bedeniyle gökyüzü arasında kopmaz bir bağ kurmayı başardıysa, bugün bütün o yapay ışıkların, klimalı beton binaların ve akıllı telefonların ardına saklanan modern ve özgür iradeli zihnin, bugün bile o devasa saatin tiktaklarına göre ne kadar farkında olmadan dans ediyor olabilir? Acaba modernite bizi o sesten kopardı mı yoksa sadece müziğin sesini mi kıstık? Harika bir soru. Bir sonraki incelememize kadar gece gökyüzüne bir de bu gözle bakmayı unutma. Görüşmek üzere. Hoşça